Ben diye bir şeyin gerçekten var olduğuna inanıyor musunuz? Yoksa sadece ekranların karşısında bıraktığımız silik izler, kaydedilmiş anlık yansımalar ve sayısız algoritma tarafından şekillendirilmiş bir dijital yankı mıyız? Bazen odamda tek başıma otururken, telefonun titremesini beklerken içimde tuhaf bir sıkıntı hissediyorum. Mavi ışık yüzüme vuruyor. Dışarıda rüzgarın pencereye çarpma sesi kesiliyor. Sadece parmak uçlarının cama dokunuşu ve kısa bildirim tonları kalıyor geriye. Kendimi izler gibiyim. Aslında izlenen de benim. Bir an durup şunu soruyorum. Bu ekrandaki profil fotoğrafı, bu paylaşılan anılar, bu dijital gölgeler, bunlar gerçekten ben miyim? Yoksa sadece birer taklit mi? Bunu fark ettiğim an biraz utandım açıkçası. Çünkü yıllardır ben sandığım şeyin aslında bir takım tercihler, filtreler ve dış beklentilerden ibaret olduğunu görmek hoşuma gitmedi. Jean Baudrillard 20. yüzyılın sonlarında bu durumu çok net görmüştü. Simülasyon, gerçeği olmayan şeylerin gerçeğini saklar derken aslında tam da bu ekrana baktığımızda yaşadığımız şeye işaret ediyordu. Yani sorun kopya çekmek falan değil. Sorun kopyanın aslından daha inandırıcı görünmesi ve biz buna alıştık. Artık gerçeği yaşamıyoruz, onun kabul edilmesini yaşıyoruz. Her sabah uyanınca yaptığımız ilk hareket bir aynaya bakmak değil, bir cama dokunmak. O camın ardında bizim adımıza konuşan, bizim adımıza gülen bir sürü silüet var. Ve biz bu silüetlerin efendisi olduğumuzu sanıyoruz. Oysa belki de sadece onların gölgesinde yürüyen misafirleriz. Belki de biz hayatımızın sahibi değil, izleyicisiyiz. Duyularıma güvenemiyorum bazen. Işık değişiyor, sesler boğuklaşıyor, mekan yabancılaşıyor. Sanki bir film setindeyim ama senaryoyu ben yazmadım. En çok paylaştığın an, en az yaşadığın andır. Bu cümle midemi bulandırıyor çünkü doğru. Tatilde bir manzarayı izlemek için çektiğiniz videoya bakıyorsunuz. O anı yaşamak yerine o anın ekran versiyonunu kaydediyorsunuz. Zamanla ekran versiyonu anının kendisinden daha gerçek hale geliyor. Dur, şimdi dürüst ol. En son ne zaman bir anı kaydetmeden yaşadın? Telefonunu cebinde unutmuş, kamera açılmadan kimsenin beğenmeyeceği bir sabahı nasıl geçirdin? Ya da geçirdin mi? Sorun aletlerde değil, yalnız kalmaktan korkmamızda. Ve biz, bu korkuyu bastırmak için kendimizi dijital kalabalığa feda ediyoruz. Bu rahatsız edici soruların kökenine inmek için Baudrillard'ın aynasını biraz daha yakından tutmamız lazım. Ama önce kendi gölgemizle yüzleşmemiz gerekiyor. Çünkü o gölge, sandığımızdan daha uzun bir süredir bizi yönetiyor. Baudrillard, kopyanın gölgesinde yaşamak. Baudrillard'ın o meşhur simülasyon dediği şey aslında korkunç bir komplo değil. Daha çok alışkanlık. Sabah kalktığında yüzünü yıkıyorsun. Sonra telefonu açıyorsun. O siyah dikdörtgenin içine bakıp bugün nasıl görüneceğim diye hesaplıyorsun. Hesaplamak mı? Evet. Kelimenin tam anlamıyla, kaç beğeni alırım, hangi saatte atarsam daha çok kişi görür, profil fotoğrafımı ne zaman güncellersem daha güncel kalırım. İnsan hayatı artık bir optimizasyon problemine döndü ve bu beni bazen çok yoruyor. Dürüst olayım, düşün bir kafeye gittin, kahven geldi, kokusu harika ama önce kamerayı açıyorsun, ışığı ayarlıyorsun, filtre seçiyorsun, kahve soğuyor. Sen hala en iyi açıyı arıyorsun. Asıl olay kahvenin tadı değil, onun kanıtlanabilir versiyonu. Baudrillard buna gerçekliğin yerini kopyanın alması diyor. Kaba bir çeviriyle artık yaşadığımızı değil, yaşadığımızın onaylanmasını önemsiyoruz. Bu arada kahve buz gibi olmuş. Ama olsun, fotoğraf güzel çıkmış. Neden buna razı geliyoruz? Çünkü gerçek hayat yorucu. Gerçek hayatta anlık cevap veremezsin. Gerçek hayatta kötü açılarda gülersen yüzün buruşur. Gerçek hayatta bugün canım sıkıldı dersen kimse beğenmez. Ama ekranda her şey kontrol altında. Sorun teknoloji falan değil. Kontrol manyaklığı. Her şeyi ölçülebilir, düzenlenebilir, silinebilir hale getirmek istiyoruz. Oysa hayatın kendisi zaten kontrol edilemez ve biz bu gerçeği unutmaya çalışıyoruz. Bir an dur, kendine bir bak. En son ne zaman bir şeyi düzeltmeden, yeniden çekmeden, başkalarının onayını beklemeden yaşadın? Sadece yaşadın, kayıt tuşuna basmadan. Bunu hatırlamak zor. Çünkü hafızamız artık bir sabit diske dönüştü. Unuttuğumuz şeyleri ekranlarda arıyoruz.
Oysa anılar depolanan veriler değil. Onlar zihinde yankılanan sesler. Bir kokuyu hatırlamak gibi, bir caddenin uğultusu gibi bunları bulut sunuculara yükleyemezsin. Ve yüklemeye çalışmak, onları öldürmenin en garantili yolu. Bazen düşünüyorum da, belki de dijital gölgelerimiz bizi tüketmiyor. Biz onları besliyoruz. Her beğeni, her yorum, her stratejik paylaşım onlara kan veriyoruz. Ve bir bakıyorsun, gölge senden daha fazla konuşmaya başlıyor. Sen sustukça o bağırıyor. Buna bağlantı diyoruz, komik değil mi? Komik ama acı verici. Peki ne yapacağız? Hesapları silelim mi, ormana mı gidelim? Saçmalama. Kimse o kadar saf değil. Ama şu kadarını biliyorum, misafir evi ele geçirmemeli. Dijital benlik de bir misafir. Kapıdan içeri alırsın, oturursun, konuşursun. Ama evin anahtarını ona vermezsin. Sınır koymak, düşmanlık yapmak değil, kendine saygı duymaktır. Bunu unutma. Ayna değil perde, çerçeve çizmek. Sınır koymak kolay gibi duyuluyor biliyorum. Teoride harika ama uygulamaya gelince işler karışıyor. Dün akşam bir metin yazdım, 3 kez sildim. Sonra ya yanlış anlarlarsa diye en güvenli, en yuvarlak, en risksiz versiyonunu yayınladım. Açıkçası biraz utandım. Çünkü o metin ben değildim. O metin bir algoritmanın beğeneceği türden içi boş bir kabuktu. Felsefe bize her zaman kahraman olmayı öğretmez. Bazen sadece durup şunu fark etmemizi ister. Bak şu an bir makineye değil, kendi yansımana bakıyorsun. Ve yansımayı yönetmek onu yok saymak değil, ona bir çerçeve çizmektir. Bu çerçeveyi nasıl çizeceğiz? İlk önce ayna ile perdeyi ayırmayı öğrenmeliyiz. Ayna size gerçeği gösterir. Perde ise görmek istediğinizi, filtreler, düzenlemeler, stratejik sessizlikler. Hepsi aynı işi yapar. Kendinizi bir vitrine yerleştirirsiniz. Oysa vitrin ev değildir. Vitrin sadece dışarıdakiler için hazırlanmış bir sahnedir. Sahnede oynamak yorucudur. Nefes almak için kulise kaçmak gerekir. Bunu fark ettiğimde omuzlarımdan koca bir yük kalktı. Her şeyi mükemmel göstermek zorunda değildim. Olmam gerekiyordu o kadar. Bir düşünün. Sabah kalktığınızda yüzünüzü yıkıyor musunuz? Yoksa o küçük siyah kutuya bakıp bugün nasıl algılanacağım diye plan mı yapıyorsunuz? İkisi de insan işi. Ama birisi sizi tüketir, diğeri sizi besler. Psikologlar buna aynı anda var olma çelişkisi diyor. Bir yerde fiziksel beden, başka bir yerde dijital suret. İkisi de siz sayılıyorsunuz. Ama hangisi daha çok siz? Cevap veremiyorsanız zaten cevap bellidir. Sessizlik, gürültüye karşı en güçlü protestodur. Bunu bir yere not etmeyin. Yaşayın. Tabii ki hemen hesapları silin, dağa taşının demiyorum. Bu çağda doğmadık, bu çağın içine fırlatıldık. Kaçmak aptallık olur. Anlamak gerek. Gölgeler kötü değil, sadece açlar. Onları beslediğiniz sürece büyüyorlar. Her paylaşım o gölgeye biraz daha ağırlık katıyor. Ve bir bakıyorsunuz, gölge sizden daha çok konuşmaya başlıyor. Siz sustukça o bağırmaya başlıyor. Buna modern çağın bağlantısı diyoruz. Ne yazık ki bağlantı sandığımız şey aslında bir tür dijital esaret. Peki pratikte ne yapacağız? Çok basit. Seçeceksiniz, her gönderinin zorunlu olmadığını kabul edeceksiniz, sessizliğin de bir dil olduğunu hatırlayacaksınız, beğenilmemek pahasına gerçek kalmaya razı olacaksınız. Zor mu? Evet. Kolay mı? Hayır. Ama imkansız da değil. Tıpkı kas geliştirmek gibi zihin kasını da çalıştırmak lazım. Her akşam yatmadan önce kendinize sorun. Bugün kimin onayı için mi yaşadım, yoksa kendi nefesimin ritmi için mi? Cevabı bir kenara yazmayın. Sadece hissedin. Yarın biraz daha dikkatli olun. Sınır çizmek, duvar örmek değildir. Kapıyı aralık bırakıp içeri kimin gireceğine siz karar vermektir. Gölgeleri terbiye etmek. Günlük direniş. Peki bu seçimi nasıl yapacağız? Teoriyi bırakıp mutfağa inelim. Her akşam yatmadan önce kendinize şunu sorun. Bugün ekranın onayı için mi yaşadım, yoksa kendi nefesimin ritmi için mi? Cevap bulmak zorunda değilsiniz, sadece not edin. Ertesi gün biraz daha dikkatli olun, belki bir saat telefonu kapatın. Belki bir mesajı erteleyin. Belki sadece pencereden dışarıyı izleyin kaydetmeden. Gölgeler aç kalmaz, merak etmeyin. Sadece biraz daha insani bir diyete girersiniz ve inanın bana o diyet ruhunuza iyi gelir.
Küçük direnişler büyük boşluklar açar. Bir kahve iç, fotoğrafını çekme. Bir yürüyüş yap, hikaye olarak paylaşma. Bir düşünceyi aklında tut, hemen metne dökme. Bırak önce seninle kalsın. Bırak önce sensindir. Bunu yaptığım ilk günler garip hissettim açıkçası. Parmaklarım ekranda bir şeyler aradı. Beynim birileri görsün diye dürttü. Ama sonra sadece içtiğim kahvenin sıcaklığını fark ettim. Kimse bilmedi. Ve dünyanın sonu gelmedi. Aksine omuzlarımdan görünmez bir yük düştü. Bazen en cesur hareket hiçbir şey yapmamaktır. Paylaşmamak, yorum yapmamak, tepki vermemek. Sessizlik gürültüye karşı en güçlü cevaptır. Ve biz bu çağda sessizliği unuttuk. Sessizlikten korkar olduk. Çünkü sessizlikte kendi sesimizi duymak zorunda kalıyoruz. O ses bazen rahatsız edici şeyler fısıldar. Ama unutma, rahatsız edici gerçekler, rahatlatıcı yalanlardan her zaman daha değerlidir. Tabii ki bu bir savaş değil, bir uzlaşı. Gölgelerle yaşamak zorundayız. Onları tamamen yok edemeyiz, etmemeliyiz de. Ama onların bizi yönetmesine izin vermek zorunda değiliz. Dijital benlik bir araçtır. Freni de gazi de sendedir. Sadece arabanın direksiyonunu otomobile bırakma. Kontrolü bırakmak, teslim olmak değildir, güvenmektir. Kendine, anlarına, o anın geçip gideceğine ama geride bıraktığı izin sana ait olacağına. Peki ya yarın? Yarın yine aynı ekran açılacak, aynı bildirimler gelecek, aynı beğen tuşu parlayacak. Bu sefer ne yapacaksın? Cevabı şimdiden hazırlamaya gerek yok. Sadece hazır ol, geri çağırma. Şimdi sana son bir soru soruyorum. Cevabı ekrana yazmana gerek yok. Sadece içinden geçsin. Bugün bir karar verirken iç sesini mi dinledin, yoksa bu kararın dijital versiyonu nasıl karşılanır diye mi düşündün? Arada bir dur. Ekranı odanın sessizliğini dinle. Nefes al. O gölgeler orada kalsın. Onlar bekler. Ama sen denizi geri çağır. Unutma, sen profilden daha karmaşıksın. Sen beğenilerden daha değerlisin. Sen hiçbir algoritmanın tahmin edemeyeceği kadar gizemlisin. Ve işin komik tarafı bunu zaten biliyordun. Sadece bazen unutuyoruz. Normal insan işi. Bir sonraki bölümde bu kimlik labirentinin en dip noktalarına ineceğiz. Bir düşünür var ki bilinci kutulara hapsetmeye çalışanlara inat, bilinç duran bir göl değil, akan bir nehirdir diyor. Ve bizi o nehrin kıyısında yalnız bırakmıyor. Hazır mısın? Çünkü bir kez daha ben dediğimiz şeyin sınırlarını zorlayacağız. Aylak Felsefeci kanalımdasın. Burası yargısız, acelesiz, sadece merakla ilerleyen bir durak. Aylaklık zihnin özgürlüğüdür. Bir dahaki sefere aynı ekrana bakarken belki de kendi yüzünü göreceksin. Ya da en azından kimin seni izlediğini anlamaya çalışacaksın. Görüşmek üzere. Gerçek hayat paylaşılmadığında da var olmaya devam eder.